Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buraya tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, şöyle iki rengim var. Sizlere yine güzel bir model göstereceğim. Aslında hepimizin bildiği bir model. İki renk kullanarak farklı bir şekil oluşturuyoruz. Birçok şey yapabilirsiniz tabii ki. Ben çanta için düşündüm ama hırka olabilir, süeter olabilir. Bakın isterseniz burada neler yapabiliriz. Evet, birçok şey örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle pembeden başlıyorum. Alize koton iplerim. İkisi aynı kalınlıkta, farklı ipler kullanabilirsiniz tabii ki. 3 milimetrede tığ kullanıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 4 zincir. İlk zincirin içine giriyorum. Küçük bir halka oluşturuyoruz burada. 3 tane zincir çekiyorum. Bu halkanın içine girerek ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Şimdi zincirle birlikte 3 tane oldu. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlar hep ikili. Tekrar 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bir kare oluşturuyoruz bakın burada. Tekrar 2 zincir. Ve tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle dursun ipimiz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Hemen şu noktaya batarak birleştirdim bakın. Bir sonraki yuvaya giriyorum. İpimi taşıyorum. Şimdi boşluğa gireceğiz. Boşluğa girerken diğer ipe geçiş yapacağız. Tığımızı bu şekilde geçirip pembeyi bırakıyoruz. Kesmeden ipleri yürüterek öreceğiz. Şöyle bir miktar bırakalım. Diğer rengi alalım. 3 tane zincir. Şimdi hem birleştirdiğimiz ipi hem pembeyi arkada yürütüyoruz. Boşluğa giriyoruz. 1 2 tane trabzan. 2 zincir, zincirle birlikte 3 oldu yine tabii. Hep 3 tane yapıyoruz. Aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Tığımı doladım. İpleri yürütmeye hep devam ediyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu geçişlerde zincir yok. Tekrar 2 zincir çekmiyoruz yani. Şöyle köşeyi yapıp diğerine geçiyoruz tığ dolayarak. Artık bunu buraya kadar yürüttüm. Bakın pembeyle devam ediyorum. Onu oradan keseceğiz. İki zincir. Tekrar aynı yuvaya toplamda 6 tane trabzan yapmış oluyorum. Aralarında 2 zincirimiz var. Yürütüyorum pembeyi. 3 2 zincir tekrar. Bu bildiğimiz aslında arkadaşlar hanım dilendi bey beğendi denilen motifimiz. Şöyle geliyorum şimdi buraya birleştiriyorum. Birleştirirken pembeyi yukarı alıyorum. İpimi yürütüyorum. Pembe yine böyle üstte. Şimdi boşluğa giriyorum. 3 tane zincir. Köşelerimiz bu renk olacak. Aralara pembe koyacağız tekrar. Şimdi 3 zincirimi çektim. 2 tane ikili trabzan. Köşeler hep aynı. 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi üçüncüyü yaparken 2 ilmek alıyoruz.
Burada renk değiştireceğiz. Renk değiştirirken 2 ilmeği tığda bırakıp diğer renkle alıyorum. Şu araya bu sefer diğer rengimizi arkada yürütüyoruz. 3 tane ikili trabzan. Yine üçüncü yaparken 2 ilmeğimizi tığda bırakıyoruz. Diğer renge geçiyoruz. Tekrar pembeyi yürütüyoruz şimdi arkada. Yani artık ip kesmek, birleştirmek yok. Motifin sonuna kadar bu şekilde ipleri arkada yürüteceğiz. 2 zincir, aynı köşeye tekrar 3 tane. Her ip değiştireceğimiz zaman 2 ilmeği alıp 2 ilmeği tığda bırakıyoruz. Bir sonraki renge geçiyoruz. Tekrar ortadaki boşluğa 1 2 3, tekrar ip değiştireceğiz. 2 ilmeği bıraktık, diğerine geçtik. Bu şekilde köşeye geliyorum şimdi. Yine 1 2 3, 2 zincir, tekrar 3 tane, 2 3, üçüncü de pembeye geçiyorum. Burayı böyle çok sıkıştırmıyoruz. Çok da bol bırakmıyoruz tabii ki. 2, üçüncü de tekrar rengimi değiştirdim. Köşeye geldim. 2 zincir ve tekrar 3 tane trabzan. Evet. Şimdi yine rengimizi değiştirelim. Şöyle hafif çekiyorum. Bakın oradaki bolluğu almak için. Buraya 3 tane tekrar trabzan yapıyorum. Yine birleştirirken ipimizin rengini değiştiriyoruz. Şöyle şu noktaya batıyorum. Pembeyi de yukarıya alıyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi bu şekilde ipi tekrar yürütüyorum. Pembe üstte kalacak. Boşluğa gelirken bu şekilde yürütüyorum ve 3 tane zincir. Arka şöyle ilerliyor. Tekrar 2 tane trabzan. 2 tane zincir. 1 2 3, köşeye yine 3'er tane yaptık. Tabii bunu kapatmıyoruz. Diğer renge geçiyoruz tekrar. 2 ilmeği pembeyle aldık. Şimdi burada bakın 2 tane yuvamız oluştu. Buralara ikisine de pembe yapıyoruz. Bir, iki, üç. Doladım. Tekrar pembe yapacağım için ipimi değiştirmedim. Şu aralardan arkada yürüttüğümüz ipler görünebilir. Hepsini birlikte şöyle toplayarak alırsanız daha güzel görünür. Yine 2 ilmek bıraktım. Şimdi köşeye geliyoruz. Diğer renge geçiyoruz. Köşede 3 tane, 2 zincir, tekrar 3 tane, 2 ilmeği bıraktım, diğer renge geçtim. Evet, model böyle ilerliyor arkadaşlar, ama tabii çok büyük bir motif yapmayacağım ben. Bundan sonraki sırada bitiriyorum. Pembeyi 3 tane yaptığım sırada bitiriyorum. Ama modeli istediğiniz kadar bu şekilde örerek büyütebiliyorsunuz tabii ki.
2 zincir. Bakın. 3 tane olunca motifi bitireceğim. Şimdi geliyorum başlangıç noktasına kadar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bakın birleştirme noktasına geldim. Yine 2 tane ilmeğimi tığda bıraktım. Renk geçişi yapıyorum. Şöyle birleştirdim. Pardon, birleştirirken pembeyi tığın üstüne almayı unutmuyoruz. Altta kalmasın. İpimi ilerletiyorum. Boşluğa geldim. 3 tane zincir. Tekrar aynı şekilde şimdi buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir. 1 2 3. Üçüncü de pembeye geçiyoruz. Şimdi 3 tane yapacağız her araya. 1, yani 3 tane üçlü grup olacak pembeden. Üçerli trabzanların arasındaki boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan, tekrar buraya da giriyoruz. 3 tane trabzan. Evet, burada diğer renge geçiyoruz. Köşeye geldik çünkü. 1 2 3. 2 tane zincir. Tekrar 1 2 3. Üçüncü de tekrar renk değiştiriyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu sırada da birleştirerek devam ediyorum arkadaşlar. Tabi isterseniz motifi bitirip dikerek de birleştirebilirsiniz ama rengi rengine oluyor böyle tığla, burada daha güzel duruyor. O yüzden birleştirmeyi de yapacağım tabii ki. Bir motif daha yapmam lazım, hatta birkaç tane daha yaparsam daha net görünür diye düşünüyorum model. Şimdi ipimizi değiştirelim. Tekrar köşeye geldim. Bu şekilde aynı şekilde dönerek her defasında şuradaki pembe ipim ama böyle sanki turuncu gibi duruyor galiba kamerada. Burası büyüyor. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz motifi. Şimdi burayı tamamlıyorum. Sonra beraber birleştirelim. Evet, bakın bir motifi tamamladım. Şimdi bir motif daha hazırladım arkadaşlar. Son sıraya geldim. Şöyle birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Bir köşeden birleştireceğiz. Burada ipimi değiştiriyorum önce köşeye gelmek için. Köşedeki ilk 3 tane trabzanı yapıyoruz. 2 3. Bir zincir çekiyoruz birleştireceğimiz zaman. Motiflerin ters yüzü birbirine gelecek. Bir zincir çektim. Aynı zamanda ipimizi yürütüyoruz. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz birleştirirken. Şimdi boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığımı doladım. Ördüğüm motife geliyorum şimdi. Ördüğüm motife 1 2. Bakın burada üçüncü yaparken pembe renge geçiş yapıyorduk. Geçişimizi yapıyoruz. Şimdi ilmeği bırakıyorum. 1 2 3. Buradan tığımı geçirip bu şekilde alıyorum. Tam rengine bir birleştirme oluyor. Tekrar doladım tığımı. Şimdi geliyorum buraya. Pembe öreceğiz 3 tane. Diğer renk arkada devam ediyor. 1 2 3 tane trabzanı yapıyorum. Şöyle açarak göstereyim bakın. 1 2 3. Buradan tığımı geçirdim. Bu ilmeğimi aldım. Buradan geçiyorum. Hemen tığımı doluyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. 3 tane
trabzanı yapıyorum. Hala pembedeyiz zaten. Buralarda herhangi bir ip değiştirmemiz yoktu. İlmeği bırakıyorum. Bu taraftan 1 2 3. Şöyle tekrar doladım. Evet, şimdi yine 3 tane pembe yapıyoruz. Üçüncü de rengimizi değiştiriyoruz. Rengi değiştirdikten sonra birleştiriyorum. Rengi değiştirdim. Pembe devam edecek bu taraftan. Yine ilmeğimi bıraktım. Bakın burada da 1 2 3 yine pembenin üzerine batıyorum. Bu şekilde pembe ile pembe tam birleşmiş oluyor. Ve tığımı doladım. Köşeye geldim. 1 2 3. Bir zincir dönüyoruz. Köşe boşluğunun içine girip şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar zincir çekmiyorum. Burada tığımı dolayıp tekrar köşeye geliyorum. Ve tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar rengimizi değiştiriyoruz. Ve pembe ile devam ediyoruz. Burayı bitirelim. Bakın. Evet. 3 oldu. Diğerine geçtim. 1 2 3 1 2 Üçüncü de rengimizi değiştiriyoruz. Ve şuradan yine pembeyi bakın burada üstte alalım. Şöyle birleştiriyorum. Bir tane de şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada sağlam olsun diye. Ve kesiyorum. Evet, dediğim gibi çanta planlıyorum. Hırka planlıyorum. Çantayı yaparsam sizlere yine bitmişini gösteririm arkadaşlar. Bu şimdi bakın pembeyi de yukarı taşıdık. Bu ipimizi de buradan kestik. Şöyle bir düğüm atalım. Bu ip gizlemeler tabi iki renkli üç renkli işlerde önemli. Hem sağlamlaştırır. Sonra da arkadan daha ince bir tığ kullanabilirsiniz bunun için. Şöyle çekelim. Evet, şöyle hızlı ve kabaca gösterdim. Bunu daha temiz yapmanız lazım hırkalarda. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi birkaç tane daha birleştirme göstereceğim sizlere. Yapılmış halini göstereyim. Çünkü desen en azından nasıl görünüyor görelim. Evet, şöyle bakın. İki motifi birlikte birleştirdik. Diğerlerini ördüm. Böyle bir desenimiz oluyor. Devam ettikçe tabi desen daha güzel görünüyor. Şöyle de bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hırka yapmak isteyen arkadaşlar daha çok birleştirme soruyorlar. Bütün hırka görmek istiyorlar ama bütün hırkayı yapamıyorum dediğim gibi. Ama şöyle iki motifim daha vardı şurada bakın. Diyelim ki hırka yapacaksınız. Şöyle basitçe bir teknik anlatmaya çalışayım. Böyle modellerde zaten kol kesimi, yaka kesimi herhangi bir şey yapmıyoruz. Arka olarak düşünün, atıyorum bunu. Şöyle çevirelim. Arkayı ördük. Bakın bir motifi şöyle omuza getirin. Birleştirin. Şöyle yarısı omuzda olsun. Yarısı öne geldi. Yine aynı şekilde bu tarafta da ensede şöyle bir açıklık bırakmış oluyorsunuz. Tabii küçük bir parça var elimde şu an. Hani anlattığım şey kısıtlı ama mantık bu şekilde diye anlatıyorum. Yine böyle birleştirerek devam ediyorsunuz. Şurada omuz oluyor. Şimdi bir motiften omuz oldu. Atıyorum burayı siz arkayı 1, 2, 3, 4, 5 yaparsınız. 2 motiften arka olur. Hani 2 motiften şöyle omuz yapmış olursunuz. Daha düşük kol olması için mesela. Bu omuz dar. Yani SB'den falan olur ama 2 motif daha iyi olur. Aynı şekilde kolları da motifleri yaparak böyle birleştire birleştire gidiyorsunuz. Bu tarafa da omuz yaptınız diyelim. Ön zaten böyle. Önüne ve arkasına, komple yakasına tığ işi lastik gidebilirsiniz. Sık iğne gidebilirsiniz. Gayet güzel olur, kolay olur diye düşünüyorum. Süeter var mesela bununla.
Yine süeterle de şöyle mesela bir omuz koyabilirsiniz. Yanlardan bağlamalı. Kenarlarına sık iğne gidebilirsiniz. Evet, bu şekilde birçok şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olsa yine lütfen yorumlarda yazın. Beğenip beğenmediğinizde yazarsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.